Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Tüm zamanların rekor seviyeleri test edilecek. Duyacağınız fiyatlar da inanın dudak uçaklatır cinsten olacak. Neden böyle bir başlık attık ve bu başlığımızı neye dayandırdık? Şimdi sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu değerlendireceğiz ve sizler de neden böyle bir başlık attığımı yatırım tavsiyesi olmadan burada anlattıklarımı sadece benim kendi kişisel öngörülerime dayandığında unutmadan dinlemeniz dileğiyle. Evet, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımızı başka mecralarda paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlarım. Evet, dolar kaç TL olacak? Altın, gram altın ve gümüş kaç Türk lirası seviyelerini görebilir? Şimdi bu analizimizde sizlerle birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Dolarla başlayalım. Evet, dolar kurundaki beklentilerimiz hala daha yukarı yönlü devam ediyor. Dolardaki sıkışma yerini buradaki yatay seyir şeklindeki grafik üzerinde zaten gayet net görüyorsunuz. 18.36 her zaman takip ettiğimiz gibi 18.62 ve 18.71 buradaki seviyeler aralığında gerçekleştiriyor. Uzun zamandır 18.60 civarında stabil bir hareket sürdüren dolar kurunda arkadaşlar ilerleyen Aralık ayı içerisinde bu baskılamanın yavaş yavaş yerini yukarı yönlü rahatlatıcı bir seviyelere doğru doların çekmesini beklentilerim dahilinde düşünüyorum ve doların ilk etapta 18.71 üzerine yerleşmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerde 19 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri başlatacağı öngörülerim arasında. Şimdi dolar kurunda özellikle arkadaşlar dolar endeksindeki Fed'in yapmış olduğu güvercin açıklamaların sonucunda orada bir 103 puanlar seviyesine doğru geri çekilme hareketini görmüş olduk. Fed faiz artışlarında yavaşlama sürecine de girmiş olacağından dolayı burada altın tarafında özellikle yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte daha test etme yönüne gideceğiz. Yani oradaki altın ve gümüş tarafındaki hareketlerde beklentimiz hala daha yukarı yönlü olacak. Dolar kurunda baktığımız zaman 19 lira 50 kuruş seviyesi kısadaki ana hedef bölgemiz niteliği taşısa da enflasyon oranlarına baktığımız vakit arkadaşlar %85 civarında bir dolar TL kurunun asıl piyasadaki reel fiyatının yıl sonu yılbaşı itibariyle de dolar kurunun 13 lira 30 kuruş civarlarından kapatmış olmasına bakılaraktan Merkez Bankası'nın faizleri %9,50 seviyesine çektiği de düşünülürse arkadaşlar 19 lira 50 kuruş civarlarında pek kalıcılık sağlayamayan bir dolar kuru ilerleyen günlerde ben izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve dolar kurunun arkadaşlar 23 lira 30 kuruş seviyesinde tutulmak isteneceği benim kendi öngörülerim dahilinde. Bundaki öngörümün sebebi ise enflasyon oranının faiz oranının çok üstünde olmasından kaynaklı olarak ihracatçının hükümete yapmış olduğu uyarılar göz önünde bulundurulmalı. Çünkü burada artık ihracatçı ithalatçıyla rekabet edemez durumlara gelmiş durumda ve buradaki yukarı yönlü hareket yavaş yavaş yukarı yönlü reel enflasyon oranına doğru dolar kurunda da çekilecektir diye düşünmekteyim. Her ne kadar dolar endeksi, dışarıdaki dolar endeksi, euro, sterlin ve değerli altı para birimi karşısında değer kazansa da bizdeki gerçekte enflasyon oranında faiz oranlarına baktığımız zaman hala da pahalı bir Türk lirası olduğu ve rekabet gücünü oldukça azalttığı bir dönem içerisindeyiz ve ben dolardaki hareketin 23 lira 30 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareket edeceğini düşünen taraftayım. Altın tarafına geçelim hemen. Altına baktığımız zaman altında yukarı yönlü güzel hareketler sizlerle birlikte izledik. Ve altın tarafında da şuradaki beklentimiz zaten 1805 dolar civarında bir müddet oyalanacağı yönündeydi. Ve bu oyalanmayla birlikte altın fiyatları özellikle arkadaşlar burayı da kırmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Ons altın tarafına baktığımız zaman ons altında gene real ABD'nin özellikle Fed'in altın tarafına baskı yapmasıyla birlikte
buradaki daha erken beklentimiz olan yukarı yönlü hareketinde maalesef ki biraz gecikmeler oldu. Fakat gene belirttiğim gibi arkadaşlar buradaki olayı da çok fazla tutamayacaklar yönündeki düşüncelerim mevcut. Ve ons altın tarafında da beklentim olan 1941 dolar seviyesine doğru burada ons altında da yukarı yönlü hareketler ilk etapta devam edecektir diye düşünmekteyim. Ve bu yükselişle birlikte dolar kurunun da ons altına güç vermesiyle birlikte gram altın ve gram gümüş tarafında da gene yukarı yönlü beklentilerimiz doğrultusunda hareketleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. En azından %10'luk bir enflasyon, dünya üzerindeki %10'luk ortalama bir enflasyonu gene altın kurunun reel fiyatı üzerine koyduğumuz zaman da arkadaşlar burada bir 1976 dolarlar seviyesine doğru da bu hareketin yukarı yönlü devam etmesi oldukça kuvvetli bir ihtimal dahilinde gözükmekte. O yüzden altının onsunda da 2000 dolarlar civarına doğru gidecek bir hareket beklentim dahilinde. Ayrıca formasyonlar bakımından da desteklendiği zaman gene altının ons tarafındaki hareketlerin 1941-1976 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareket beklentim hala da geçerliliğini sürdürmekte. O yüzden buradaki fiyatlarda da yukarı yönlü hareketi altın yatırımcısı izleyecek. Gram altın tarafına geçtiğimiz zaman gram altındaki hareketler bizler için önemliydi ve 1060 seviyesi üzerinde gram altın kalıcı olmaya devam ediyor. Burada gene yıllık bazda özellikle Türk lirası dolar nezdinde ucuzlatmaya başladıkları zaman arkadaşlar yani Türk lirası reel değerine gelmeye başladığı zaman 23 liralar civarına gelmeye başladığı zaman altının ons tarafındaki yukarı yönlü hareketle birlikte gram altın tarafında benim beklentim sevgili dostlarım kısada belki de ilk etapta şurada 1100 TL'lerimiz olacak. Bu 1100 TL'ler civarı olacak. Fakat bu hareketin ani sert bir kur şokları görülmesi durumunda 1350 TL civarına doğru gidecek bir gram altın hareketini de başlatabileceği unutulmamalı. O yüzden gram altın tarafında da Aralık ve Ocak dönemleri içerisinde bir 1350 Türk Lirası denemesi yatırım tavsiyesi olmadan görülebilir. O yüzden elinde gram altın tutan yatırımcıların da oldukça dikkatli olması, piyasadaki bu hareketleri dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Formasyonlar bakımından gene gram altın tarafına baktığımız zaman formasyonlar tarafından da desteklenen bir gram altın ve burada bir 80 liralık gram altındaki formasyon hedefi var. Bu hedefin de gene 1158 TL civarına kadar yükselişi desteklediği görülmekte. Yani her bakımdan baktığınız zaman gram altın tarafındaki hareketler oldukça güçlü olacaktır ve gram altında yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir sevgili dostlarım. Tabii hepiniz piyasaları yakından takip ediyorsunuz. Ülke ekonomisine baktığımız zaman bir seçim ekonomisi politikası içerisine girilmiş durumda. Türkiye ekonomisi seçim ekonomisi içerisinde olduğu süre içerisinde dolar tarafında dikkatli olmakta fayda var. Orada verdiğim 18.36 önemli bir seviyedir. Bu seviye üzerinde zaten kalındıkça yukarı yönlü hareketler her zaman doları yukarı yönlü itecek. Enflasyon bazlı oran bazında da altın tarafına etkili olacaktır sevgili dostlarım ama B planı olarak elimizde tutacağımız bir 18.36 mutlaka aklımızın bir ucunda olsun. Gümüş fiyatlarına gene baktığımız zaman gümüşün ons fiyatını burada sizlerle birlikte yorumlamaya çalıştığımız zaman güzel fiyatları yakaladık. Burada gene olumlu güzel fiyatlamalar gerçekleşmiş durumda. Bu çanak oluşumunu sizlerle birlikte takip ettik. Şimdi bu çanak seviyesinin üzerinde bir kapanış gümüşte yaşadık arkadaşlar. Gümüşün ons bazında. Bizlerin yılı özellikle 22-43 seviyelerinden kapatan gümüşte
enflasyon bazlı globalde %10'luk bir fiyat marjı üzerinden hesapladığımız zaman da buradaki 24 lira 67 kuruş seviyesinden geçen alan gümüşün ons bazında enflasyonu fiyatlayan bir gümüşün reel olması gereken bir fiyat olarak karşımızda duruyor. 24.67 önemli bir rakam olacaktır ve yükselişin bu rakam seviyesine kadar ilk etapta ben geleceğini düşünen taraftayım ve ilerleyen günlerde Ocak ayından sonra ise arkadaşlar bu gümüşte 27 dolarlar seviyesinin tekrardan test edileceği, hatta resesyon sürecinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bölgesinde sertleşmesi durumunda fiyatın 35-40 dolarlar seviyesine doğru da gümüşün onsunda yukarı yönlü gidebileceği unutulmamalı arkadaşlar. O yüzden dikkatli takip edilmesinde de fayda olduğunu düşünen taraftayım. Gram gümüş tarafına baktığınız zaman gram gümüşün 10 liradan yıla başlangıç yaptığı seviyelerle birlikte ulaşmasını beklediğimiz rakamı 16 lira 50 kuruş. Evet, 16 lira 50 kuruş civarına doğru gram gümüşte ons bazlı ve dolar kaynaklı olaraktan yukarı yönlü piyasa beklentilerim mevcut. Yani orada da gene tüm zamanların rekoru kırılacaktır şeklinde diyebiliriz yatırım tavsiyesi olmadan. Artık 12 lira 70 kuruş bizler için dikkatle takip ettiğimiz bir destek bölgesiydi. Ve bu destek üzerinde haftalık, dediğim gibi aylık ve günlük kapanışlar gelmeye başladı. 13.90'ları, 13.80'leri test eden bir gram gümüşte ilk etapta 14 lira 10 kuruş seviyesi önemli olacak. Buradaki direnci takip edeceğiz ve daha sonraki hedef noktası olarak da gram gümüşte 16 liralar 16.50 seviyelerindeki rakamları sizlerle birlikte görüşmeye, konuşmaya başlayacağımızı düşünen taraftayım. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda da yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığı bir dönem içerisindeyiz. Buradaki beklentim özellikle yukarı yönlü Euro'da belki de hiç kimsenin tahmin etmeyeceği seviyelerde olacak arkadaşlar. Buranın aslında reel fiyatının şu an itibariyle 26 Türk Lirası civarından geçmesi gerekliydi. Yani Euro'da 26 TL'ler civarında olması gerekliydi. Şimdilik kısada bir 20.04 beklentimiz var. Bu 20.04 beklentimizi sizlerle birlikte ilk etapta Euro'da test edeceğimizi düşünüyorum. Euro bölgesine baktığımız zaman oradaki enflasyonun çift tanelerde olduğu unutulmamalı. Bunların bir de dezavantajı var. Çünkü Euro bölgesi Rusya'nın ambargolarından kaynaklı olarak orada enerji tarafına ambargolar devam ediyor. Bu ambargoların devam etmesinden kaynaklı olarak da enerji maliyetlerinin getirdiği yük gene enflasyon olarak Avrupa bölgesine yansıyacaktır. Burada ABD kadar şanslı olmayan Avrupa bölgesinde faiz indirimleri yerine faiz yükselişleri daha sert gelecektir arkadaşlar. Bu sert gelişlerle birlikte Euro'da da bizler sizlerle gelişmekte olan ülkeler bazında değerlendirdiğimiz zaman 26 TL'lere doğru yukarı yönlü şok artışlarda görme ihtimalimiz oldukça fazla olacak. O yüzden Euro'da 26 TL hedefim devam ediyor. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman orada daha da şok edici rakamlar var. Gene enflasyon ve reel gerçeklik bakımından bu fiyatları incelediğimiz zaman kısada 23 lira 67 kuruş beklentimiz devam ediyor ve buradaki fiyatlamanın da enflasyon ve faiz üzerinden bir hesaplamasını yaptığımız zaman buranın da reel olarak olması gereken fiyatı yılı 17 lira 90 kuruştan kapatan sterlinin 31 liralar civarına doğru arkadaşlar bir fiyatlama görmesi olasılığı benim nezdimde oldukça fazladır. Burada da 31 TL'lere doğru bu fiyatların yukarı yönlü devam etmesi hala da beklentilerim dahilinde olacaktır. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Bazı seviyeleri dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Sterlin yatırımcısı da ilerleyen dönemler içerisinde 31 liralara doğru giden bir kur izleyecektir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına geçtiğimiz zaman BTC-USD paritesindeki son duruma da bir bakalım. Oradaki
hareketler nasıl gerçekleşiyor? Evet, BTC USD paritesine baktığımız zaman 17.000 dolarlar önemli olacak. Burada kısa vadede ben Bitcoin'in bir beklentim dahilinde test etmesini beklediğim şu alan var. Şu alan önemli olacak çünkü orası da bir 18.000 dolarlar seviyesi. 18.000 doları takip edeceğiz. Burası net olarak gene hesapladığımız zaman arkadaşlar şuradan geçen alan 18.000 dolar civarından geçiyor. Bu 18.000 dolar önemli olacaktır. Bitcoin'in burayı aşması durumunda tekrardan bir güç kazanma süreci içerisine girme olasılığı da var. Buradaki yatay seyir 15.000 dolar altına gelinmedikçe 15.000 ve 18.000 dolar civarında hala da yatay seyrine Bitcoin devam ediyor. Orada gene dışarıdan gelecek haber akışları önemli olacak. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için bu haber akışları önemli. Günlük bazda baktığımız zaman iyi bir kapanış gelmiş gözüküyor. Yani olumlu bir kapanış gelmiş gözüküyor. Burada gene önemli destek olarak takip edilecek bir EMA değeri var. Şuradaki EMA değerinin geçtiği bölgede 16.700 dolar seviyesi. Yukarıda da 17.200 doların kırılması Bitcoin'i arkadaşlar şuradaki 18.000 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü taşıyabilir. 18.000 dolar gerçekten önemli olacak. Çünkü 18.000 dolar düşenin kırılması anlamı taşıyacağından dolayı burada hareket tekrardan 21.000 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Sizler de dikkatli olun ve verdiğim seviyeleri takipte kalın arkadaşlar. Önemli seviyeler çünkü bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takip ettiğiniz zaman piyasalara da daha hakim bir şekilde bakış açınız olacaktır diye de düşünmekteyim. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık sizlerle. Piyasalarda gerçekten dudak uçuklatacak rakamlar, enflasyon, gerçek reel enflasyon değerleri üzerine gelecek mi? Bunu da zaman içerisinde izleyip göreceğiz. Tüm zamanların rekorları kırılabilecek mi? Bakalım, bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Beklentim bu fiyat aralıklarına doğru fiyatların ilerlemesi yönünde, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.